Önceki bölümlerimizde farklı ezoterik geleneklerin ölümden sonra bilincin tünel, ışık, rehber figürleri, yaşam gözden geçirme ve hafıza silimi gibi aşamalarla işlendiği iddiasını özetle konuştuk. Gnostik okuma bu sürecin doğal bir akış değil, bilinci yeniden enkarnasyona yönlendiren katmanlı bir sistem olabileceğini, sahte ışık ve karmik kanca mekanizmalarıyla döngünün sürdürüldüğünü ileri sürüyordu. Bu bölümde ise kritik soru şu olacaktır: eğer böyle bir sistem varsa çıkış nerede başlar? Anlatıya göre yolun gnosis denen şeyle başladığını söyleyebiliriz. Ama bu entelektüel bilgi değil, doğrudan deneyimsel fark ediştir. Ben bedenim, kişiliğim, hikayem değilim. Maddede geçici olarak hapsolmuş ilahi bilincin bir kıvılcımıyım. Bu fark edişin ölüm anına bırakılması geç olabilir. Çünkü ölüm anlatıya göre arkonik illüzyonların ve duygusal sersemliğin en yoğun olduğu eşiktir. Bu yüzden hem gnosisi yaşam boyunca derinleştirmek hem de sistemin doğasını tanıyıp rehber kılığına bürünen görünümler karşısında ayırt edici bir içsel sağlamlık geliştirmek önem arz eder. Ama gnosis tek başına yeterli değildir. Sistemin doğasını da bilmek gerekir. Arkonları oldukları şey olarak tanımak. Pek çok gnostik metnin öte alem haritaları sunduğu katmanları, muhafızları, isimlerini ve geçiş için gerekli işaret parolaları verdiği iddia edilir. Yuhanna'nın Apokrifonu gibi metinlerde inisiyelere arkonların adları, görünümleri ve ölümden sonra karşılaşınca söylenecek sözler öğretilir. Bunlar ruhun bilgisini ve dolayısıyla geçme hakkını ilan eden otorite cümleleridir. Örnek bir formül şöyle tasvir edilir: adını biliyorum, sen Yaldabaoth'sun ve Tanrı değilsin. İçimde senin üstündeki ışığı taşıyorum. Senin üzerimde gücün yok. Çekil önümden. Anlatı bunu ölüm anında söyleyebilmenin muazzam bir iç güç gerektirdiğini vurgular. Çünkü arkonlar Tanrı gibi, melek gibi, sevilen akrabalar gibi görünecektir. Böylesi görüler karşısında seni tanıyorum ve boyun eğmiyorum diyebilmek çoğu bilincin geliştirmediği bir sağlamlık ister. Bir başka temel unsur yeniden enkarnasyonu reddetmektir. Ruh bir sonraki hayata ikna edildiğinde ya da emredildiğinde bunu korku veya öfkeyle değil, bilgi temelli bir duruşla reddetmelidir. Bir enkarnasyonu daha kabul etmeyecek. Keki yurdum Pleroma'dır. Oraya dönüyorum. Bazı metinler ölümde farklı bir yöne hareket etmek gerektiğini söyler. Sahte ışığa giden tüneli izlemek yerine hakiki ışığa yönelmek. Ama bu uzakta parlayan bir fener değil. Bir yönelim, bir içsel yön ayarıdır. Arkonik sisteme değil, daha yüksek bilinç frekanslarına doğru bir oryantasyon. Pistis Sophia'da ise dualar, ilahiler ve formüllerle ruhun arkonik katmanlardan tutulmadan hızla geçebileceği, muhafızların onu alakoyamayacağı, ruhun tüm sistemin üstüne yükselerek ışığa döneceği gibi tasvirler bulunur. Tibet Budizminde de benzer işlevi yaşam boyu çalışan bilinci aktarma uygulamalarının gördüğü söylenir. Kişi ölürken farkındalığı sürdürmeyi ve bilinci yeniden doğuma değil, özgürleşmeye doğru yönlendirmeye çalışır. Ayrıca burada ses ve titreşim teması da önemlidir. Kutsal adlar, mantralar, formüller batıl değil, belirli seslerin ve titreşimlerin bilinci ve astral dokuyu etkileyebileceği ileri sürülür. Bu çerçeve doğruysa her şeyi radikal biçimde yeniden düşünmemiz gerekir. Taşıdığımız kimlik, kişilik, ben hikayesi hepsi geçici bir maske. Bu yaşamda belirli yoğunlukta duygusal enerji üretmemiz için kurulmuş bir program olabilir. Yaşadığımız hayat binlerce, milyonlarca yıldır süren döngünün yalnızca bir kesiti olabilir. Kaç kez doğup öldüğünüzü, kaç kez işlenip geri gönderildiğinizi hatırlamazsınız. Ben dediğimiz şey, ilişkiler, hedefler, korkular, arzular, hepsi bir önceki işleme seansında yerleştirilmiş eğilimler gibi yorumlanır. Ve bu yaşamda maksimum duygusal yoğunluk üretmemizi sağlayacak şekilde düzenlenmiş olabilir. Hatırlayamayışınız, nereden geldiğinizi, ne olduğunuzu bilmeyişiniz doğal bir unutkanlık değil, programlı, kasıtlı, tuzağın zorunlu bir parçası olabilir. Çünkü hatırlasaydınız, örüntüyü görseydiniz, hapishaneyi tanısaydınız, oyunu bırakırdınız. Sistem de sizin işbirliğinize ve bunun gerçek olduğuna inanmanıza ihtiyaç duyar. Bu anlatıya göre özgürlük sistemin içinde daha iyi biri olmakla, karmayı ödemekle, konvansiyonel anlamda ruhsal evrimle bulunmaz. Özgürlük sistemin dışına çıkmakla, bir kez daha geri dönmeyi reddetmekle
ilahi doğayı ilan edip Demiurgos ve Arkonların erişemeyeceği hakiki yurda dönüşü talep etmekle ilgilidir. Gördüğünüz dünya tüm güzelliği ve dehşetiyle maddi evren, ilahi bilinç parçalarının hapsedilmek için kurulduğu sofistike bir zindan olabilir. Yaşadığımız acılar ve kafa karışıklığı anlamlı dersler değil, arkonik hiyerarşiyi besleyen, duygusal yakıtı maksimize eden bir sistemin çıktısı olabilir. Burada kapanışı bir tür temenni ve çağrıyla yapalım. Nerede olursanız olun özgürleştiren gnosise ulaşmanız, sahte ışıkları ve aldatıcı görünümleri tanımanız, bu beden düştüğünde aslında hapisten kaçmaya çalışan bir ruh değil, kendini geçici olarak tutsak sanmış, sonsuz bilincin uyanıp hakiki doğasını hatırlaması olduğunuzu anımsamanız istenir. Ve son olarak şöyle diyebiliriz. Kendiniz düşünün, kendiniz araştırın, bu araştırma dahil her şeyi sorgulayın. Çünkü en büyük hapishane varlığını bilmediğiniz hapishanedir.